Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Biliyorsunuz ki iPhone 15 serisi tanıtıldı ve bu videoda ben olsam hangi iPhone'u alırdım bunun hakkında konuşacağız. Her fiyattan, her bütçeye uygun şekilde en iyi iPhone'ları kısa kısa inceleyeceğiz. Yani ister 2000 TL, ister 70.000 TL, en düşük bütçeden en yükseğe doğru gideceğiz ve burada artık almamanız gereken iPhone'lardan da bahsedeceğim. Bu videoda konuşacağımız iPhone'lar haricinde herhangi bir iPhone'a da bakmanızı önermiyorum. Çünkü fiyat performans olarak da en iyi cihazlar olacak. Eğer bu serinin devamı gelsin diyorsanız da videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan şu anda alabileceğimiz en ucuz, en mantıklı iPhone'la gelin başlayalım. Son bölümde de hangi iPhone'u almak daha mantıklı, çok önemli bir değerlendirme yapacağız. Öncelikle iPhone 6s halen alınabilir mi? Bununla ilgili kafanızda şüpheler varsa detaylıca test etmiştik. Kartlar kısmından o videoyu izlemenizi öneririm. 4.7 inç boyutunda küçük bir ekrana sahip olan iPhone 6s'te HD Plus çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğuna da sahip olduğunu söyleyeyim. Apple'ın A9 çipi bu cihazımızda bulunurken 2 GB'lık RAM'in cihazımıza eşlik ettiğini de söyleyelim. Bunun yanında 32'den 128 GB'a kadar farklı versiyonları bulunuyor. Aslında 16 GB'lık versiyonu da var fakat kesinlikle 16 GB olan modeli almanızı önermiyorum. Şu anki ortalama 1500-1700 TL'lik fiyatıyla da 32 GB'lık bir iPhone 6'yı alabiliyoruz. Kamera kısmında arka tarafta 12 megapiksel f2.2 diyaframlı AIS destekli bir kamerayı görürken bu kameramız 4K 30 kare video çekim imkanını bizlere sağlıyor. Fotoğraf kalitesi olarak da video performansı olarak da fiyatın oranla çok başarılı diyebilirim. Ön kameraya baktığımızda ise 5 megapiksellik düşük çözünürlüklü bir kamerayla geldiğini söyleyeyim. Ön kamera olarak iyi olmasa da arka kameranın gerçekten fiyatın oranla bizi memnun ettiğini söyleyebilirim. Malzeme yapısı olarak da iPhone 6s oldukça premium bir cihaz. Metal bir yapıya sahipken bunun dışında 1715 mAh'lik bir batarya ile gelen iPhone 6s 3 saat civarı ekran süresi verebiliyor. Oyun performansı olarak da kendi fiyat aralığının en iyilerinden diyebilirim. Yani eğer yoğun bir kullanıcı değilseniz iPhone 6s bu fiyat bandında işinizi fazlasıyla görecektir. Yazılım kısmında da iOS 9'da çıkan bu cihaz iOS 15 güncellemesini de aldı. Yazılım performansı olarak da halen akıcı çalışabildiğini söyleyebilirim. Listemizin ikinci sırasına geçtiğimizde iPhone 7'yi görüyoruz. Bu cihazın da detaylı testlerini yaptık. Kartlardan ulaşabilirsiniz. iPhone 7'de de kalın çerçeveler devam ediyor. 4.7 inçlik HD Plus çözünürlüğünde 326 ppi gibi güzel bir piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekranımızda DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsadığını belirteyim. Ekran kalitesi olarak küçük bir boyutu olduğunu düşündüğümde kötü bir deneyim vermediğini söyleyebilirim. Ekranın her köşesine erişebildiğimiz için de hızlı ve kolay kullanılabilen bir telefon. İşlemci kısmında Apple A10 Fusion'u görebilirken 2 GB RAM ve 32 GB'dan 256 GB'a kadar depolama seçenekleri sunulmuş durumda. Şu anlık en düşük güncel fiyatı da 2-3 sene kullanmayı düşünüyorsanız 2800-2900 TL bantlarında 128 GB'lık modeline bakmanızı öneririm. Kamera kısmında iPhone 7'de 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında optik imaj sabitleyicisine sahip olan çok kaliteli bir kamera ile karşılaşıyoruz. Düşük ışık performansı haricinde gün ışığında hem fotoğraflar hem de videolar konusunda gayet başarılı olduğunu belirteyim. Ön kameraya baktığımızda 7 megapiksel f2.2 HDR ve AIS destekli bir kamerayı görebiliyoruz. iPhone 7'de 1960 mAh'lik bir bataryaya yer verilmişken hızlı şarj desteğimiz maalesef ki bulunmuyor. Eski bir cihaz olduğu için alacaksanız güçlendirilmiş bataryayla bataryayı değiştirmenizi öneririm. Bu sayede batarya performansımız çok daha iyi seviyeye gelecektir. Şimdi 3. cihazımıza geldiğimizde iPhone 8'i görüyoruz. Bu cihazın güncel testlerini yaptık. Kartlar kısmından o videoya ulaşabilirsiniz. 4.7 inç HD Plus çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekranımız DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Bunun yanında True Tone'u da destekleyen bu ekran kalite olarak küçük bir ekran olmasına rağmen kötü bir deneyim vermiyor. İşlemci kısmında da A11 Bionic yongasını görürken 2 GB RAM ve 64 GB'dan 256 GB'a kadar seçenekler sunulmuş durumda. Kamera kısmında 12 megapiksel
optik imaj sabitleyiciyle çok kaliteli bir kamera ile karşılaşıyoruz. Düşük ışık performansı haricinde gün ışığında hem fotoğraflar hem de video konusunda fiyatına göre oldukça iddialı. Ön kameraya baktığımız zaman da 7 megapiksel f2.2 HDR ve EIS destekli bir kamerayı görebiliyoruz. iPhone 8'de 1821 mAh'lik bir bataryaya yer verilmişken hızlı şarj desteğimiz 15 Watt olarak karşımıza çıkıyor. Eski bir cihaz olduğu için alacaksanız güçlendirilmiş bataryalarla bataryayı değiştirmenizi öneririm. Malzeme kalitesi olarak da arka kapağımız cam, çerçevelerde de alüminyum yani metal bir yapıyı görüyoruz. Kompakt, uygun fiyatlı, aynı zamanda da performanslı bir cihaz arayanlar için iPhone 8 halen güzel bir seçim olacaktır. Benim 4 ay boyunca kullandığım iPhone SE 2020'yi görüyoruz. Öncelikle bu cihazla ilgili çok detaylı bir inceleme videosu yayınlamıştım. Onu izlemek isterseniz kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Burada pek fazla detaya girmeden yüzeysel bir şekilde anlatacağım. Bu cihazın en öne çıkan özelliği ana kamera başarımı diyebiliriz. Ekran tarafında 4.7 inçlik piyasanın en küçük ekranıyla karşımıza çıkan iPhone SE, iPhone 11 serisinde de bulunan Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve bunun yanında kablosuz şarj özelliğine de cihazımızda yer verilmiş. SE 2020'nin gündelik kullanımda ortalama 6 saat ekran süresi verdiğini söyleyebilirim. Kamera konusunda arka tarafta tekli bir kamera sistemiyle karşılaşıyoruz. Bu kamera OIS, EIS ve sinematik stabilizasyon özelliğine sahip. 12 megapiksel f1.8 diyafram değerinde portre ve HDR modunu destekleyen 4K 60 FPS'te de OIS desteğini çok başarılı bir şekilde kullanan gayet iyi bir ana kamera ile karşılaşıyoruz. Dostlar, eğer içerik üretiyorsanız iPhone SE alınabilecek en uygun fiyatlı ve en mantıklı cihaz diyebilir. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda IP67 ile korunuyor. iOS 14 ile kutudan çıkan SE 2020 en az iOS 19'a kadar iOS güncellemelerini düzenli bir şekilde almaya devam edecek. Listemizin 5. sırasında XS Max'in tasarımıyla başlayalım. Tasarımsal açıdan ciddi manada premium bir cihazla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Burada paslanmaz çelik çerçeve yapısı ve arka kapağın cam olması da bu cihazı kendi fiyat bandındaki en premium model yapıyor. Ekranda iPhone XS Max'te oldukça başarılı 6.5 inç Super Retina XDR ekran gelirken HDR10 ve Dolby Vision desteğine de sahip. Yonga setine geldiğimiz zaman Apple'ın yapay zeka destekli ikinci işlemcisini yani A12 Bionic bizlerle beraber 7 nanometre bu işlemcimize 4 GB'lık RAM eşlik ediyor. Performans olarak çok net bir şekilde halen günümüzün güncel amiral gemileriyle de yarışabilecek seviyede. Kamera kısmında ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığındayken optik imaj sabitleyici HDR ve 6 elementli lensi de ana kamerada görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel f2.4 2x optik zoom telefoto kamerası. Aynı şekilde bu kamerada OIS desteğiyle beraber geliyor. Fotoğraf çekim kalitesi gün ışığında gayet tatmin edici diyebilirim. 4K 60 FPS'e kadar video çekim imkanını bize çok rahatlıkla sunuyor. Videoda titreşimler ciddi manada minimum seviyede. Stabilizasyon gerçekten başarılı. Video performansı olarak bu telefonda rahatlıkla içerik üretebilirsiniz. Batarya performansı olarak da ortalama bir kullanım için iPhone XS Max 7 ila 8 saat arası ekran süreleri verebiliyor. Çok yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız bir gün boyunca idare edecektir. Bunun yanında iPhone 11'e yer verdim. iPhone 11'i seçmemdeki en büyük sebep kamera performansı ve donanım kısmı diyebilirim. Bu cihazda A13 Bionic yongası bulunurken 4 GB RAM de bu cihazımıza eşlik ediyor. Bu donanımla birlikte iPhone 11 bize her türlü kullanım senaryosunda halen bir amiral gemisi üst düzey cihazı aratmayacak derecede bir performans sağlıyor. Aynı şekilde kamera tarafında da arka kısımdaki ikili kamera sistemimizin gayet başarılı olduğunu da söylemem gerekiyor. 12 megapiksellik ana kameramız gece modu özelliğiyle birlikte de her türlü koşulda iyi bir performansı bizlere sağlıyor. Ultra geniş açı kameranın da gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Bu kameralar aynı şekilde video tarafında da optik imaj sabitleyici ile beraber oldukça titreşimsiz sabit videolar çekmemizi sağlıyor. Batarya performansı olarak da iPhone 11 son yıllardaki en iyi iPhone'lar
telefonlardan biri diyebiliriz. Bir günümüzü rahatlıkla çıkartabilecek bir performansı bizlere sağlayabiliyor. iPhone 11'in detaylı bir değerlendirmesini de yapmıştık. Kanalda o videoyu da bulabilirsiniz. Şimdi iPhone 13 serisinde ben olsam iPhone 13'ün düz versiyonunu tercih ederdim. iPhone 13'ün ekran boyutu ve batarya performansı çok daha dengeli diyebilirim. Ön tarafta küçülen çentik ve arka tarafta oldukça büyütülen kamera sensörleriyle profesyonel bir cihaz olmaya da yakınlaştı diyebilirim. Ekran kalitemiz yine çok başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. 6.1 inç XDR OLED paneli de burada görebiliyoruz. 12 mini'de olduğu gibi yine 60 Hz standart yenileme hızı da bizlere sunulurken dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile birebir aynı. Sensör Shift OIS desteği ile 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 fps desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Açıkçası bütçem maksimum 40.000 bandında olsaydı iPhone 13'ten sonra iPhone 14'e zorlamazdım. Çünkü aradaki fiyat farkına da baktığımızda şu anda 7.000 TL. Bu fiyatları verip iPhone 14 almaya bence çok da gerek yok. Ancak bütçeniz 40.000 ile 50.000 bandındaysa bu noktada bir iPhone 14 almak yerine iPhone 15 çok daha mantıklı bir tercih diyebilirim. Hem uzun ömürlük hem de kamera anlamında iPhone 14 ile 15 arasında ciddi bir fark söz konusu. 13 ile 14'e baktığımızda hem kameralar hem de genel performansta çok bir farklılık yok. Ancak iPhone 14 ile iPhone 15 arasındaki farklar çok daha büyük diyebilirim. Çünkü burada 14 Pro'nun daha da geliştirilmiş bir kamera sistemiyle beraberiz ve telefoto modu da kameramıza eklendi. Bunun haricinde artık çentikte tamamen kalkmış durumda. Dinamika'da artık iPhone 15'e entegre edilmiş. Parlaklık olarak da 2000 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. A16 Bionic ciddi anlamda fark yaratıyorken 6 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. En önemli yeniliklerden biri de Type-C şarj girişine geçilmesi. Fiyat yönünde de iPhone 14'e oranla çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hem performans hem kamera hem de tasarımsal açıdan iPhone 15 14'ten ciddi bir şekilde ayrışıyor. Ve listenin son sırasına geldiğimizde de tabii ki iPhone 15 Pro ve Pro Max'ten bahsediyorum. Her yönüyle piyasanın en güçlü telefonu, malzeme kalitesi olarak da dünyanın en premium ve en dayanıklı telefonu diyebilirim. Yenilenen titanyum kasayla beraber hem güçlü hem de hafif bir telefonla beraberiz ve buna bağlı olarak da iPhone 15 Pro serisi şu ana kadar çıkmış en hafif Pro model diyebilirim. Ekran tarafında da 120 Hz ProMotion OLED bir panelle gelirken zaten ekrana söylenebilecek herhangi bir söz yok. Burada iPhone 14 Pro'dan en önemli farkı Yonga seti. Dünyanın en güçlü işlemcisiyle beraberiz. Apple'ın A17 Pro çipi ile karşılaşıyoruz. Aynı zamanda dünyanın ilk 3 nanometre işlemcisi diyebilirim. Açıkçası performans anlamında Android tarafında yanına yaklaşabilen herhangi bir telefon yok. Buradaki en önemli yeniliklerden biri Ray Tracing desteği diyebilirim. Bu sayede oyunlarda grafiklerdeki detaylar ve grafik performansı baya yukarılara çıkıyor. Bu telefonla yapabileceklerimizin neredeyse sınırı yok. iPhone 15 Pro ile beraber artık konsol sürümü oyunları da rahatlıkla oynayabileceğiz. Ve sadece performans tarafında değil, kameralarda da piyasanın en iyisi diyebilirim. 48 megapiksellik sensörümüz daha da büyümüş durumda. Videolarda şimdiye kadarki en gelişmiş stabilizasyonla karşılaşıyoruz ve 4K 60 FPS'te ProRes videoları da 15 Pro ile çekebileceğiz. Tabii ki USB 3.0 destekli Type-C şarj girişinde görebiliyoruz. Globalde zaten Almanya'da, Amerika'da herhangi bir fiyat artışı olmadı. Ancak ülkemizde de beklenilen fiyatların altında geldiğini söyleyeyim. Yani şu anda bir iPhone 14 Pro'ya 62.000 vermektense biraz daha bekleyip iPhone 15 Pro'yu 65.000'e almak çok daha mantıklı diyebilirim. Dostlar, şimdi en önemli kısma, yani son bölüme gelirsek, bütçem gerçekten
gerçekten kısıtlı ama bir iPhone almak istiyorum diyorsanız 2000 TL bandındaki fiyatıyla iPhone 6s gerçekten mantıklı. Genel olarak standart bir kullanımınız varsa 6s halen birkaç yıl idare edebilir. Bunun haricinde aldığım zaman en azından 2-3 sene beni idare etsin diyorsanız iPhone 7 ve 7 Plus modelleri de temiz ve batarya sağlığı iyi olarak bulabiliyorsanız kesinlikle kamera yetenekleri ve performansıyla da idare edebilir. Ancak ben bir iPhone alacaksam iPhone 8 Plus bütçemi biraz zorlayıp alacağım bir telefon olurdu. Yani baktığım zaman 7000-8000 bandında alacağım bir Android telefondan da kesinlikle daha stabil, kesinlikle çok daha uzun ömürlü bir cihaz ve 4K 60'da OIS ile beraber videolar çekebilmesi de bu telefonun en önemli artılarından. XS Max'te 10.000-12.000 bandındaki en mantıklı iPhone diyebilirim. Kamera kalitesiyle de bu fiyat bandında iddialı bir cihazken XS Max gerçekten bu bütçelerde alınabilecek en mantıklı iPhone ve iPhone 11'e de listede yer verdim. Fakat iPhone 11 sadece yenilenmiş ve ikinci el tarafta alınabilir. Kesinlikle sıfır bir iPhone 11 almayın. Artık o fiyatları hiçbir şekilde hak etmiyor ve ben şu anda sıfırdan bir telefon alacak olsaydım iPhone 13'ün altına düşmemeye çalışırdım. iPhone 13 şu anda piyasada alabileceğiniz en mantıklı fiyat performans telefonların başında geliyor. Şu anda 36.000 bandına iPhone 13'ü rahatlıkla alabiliyoruz. Zaten iPhone 13 telefonu profesyonel amaçla kullanmıyorsanız her yönden sizi tatmin edecek bir telefon diyebilirim. En az 5-6 yılda sorunsuzca kullanabilirsiniz ve bütçe ile ilgili herhangi bir problemim yoksa da iPhone 15 serisine kesinlikle zorlardım. Peki sizin favori iPhone'larınız neler? Yorumlarda mutlaka bekliyorum ve bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.